Selamlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. 5. modülümüzde hibe programlarından bahsetmeye devam ediyoruz. Ve yine bir hibe programı var. Arbitrum'un ve bu gaming alanında. Yani bir oyun projesi geliştiriyorsanız Web3'te veya bir yayıncıysanız ve Arbitrum'la ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız, oyununuza Arbitrum altyapısını kullanmak istiyorsanız veya Arbitrum altyapısını kullanan projelerle ilgili yayınlarınızda bahsetmek istiyorsanız bir oyun yayıncısı olarak Arbitrum büyük bir hibe programı var. Arbitrum Gaming tarafına çok odaklanıyor ve buradaki hibe programının büyüklüğü 100 milyon dolardan fazla. Peki bu Gaming Catalyst programı kısaltmasıyla CGP nedir? Amacı ne? Bundan bahsedelim. Catalyst Arbitrum DAO tarafından Arbitrum'un Web3 oyun geliştiricileri için başvurulacak bir platform haline getirmeyi amaçlayan aslında stratejik bir girişim. Yani Arbitrum DAO tarafından diyorum çünkü bu Arbitrum'un DAO'sunda bulunan işte Arbitrum token'a sahip ve oy veren kişiler tarafından verilmiş bir karar. Çünkü böyle bir proje açıldı işte gaming tarafına projeleri desteklemek için böyle bir hibe programı açalım mı denildi ve bir oylama yapıldı. Bundan gelecek videoda da bahsedeceğim. Ve bu oylama kabul edildi ve şu anda böyle bir program başladı ve devam ediyor. Dediğim gibi 100 milyon doların üstünde bir hibe programı. Burada işte geliştiriciler, oyun stüdyoları ve yayıncıların Web3 tarafında daha aktif olması, Arbitrum altyapısını kullanan projeler geliştirmesi, bunları desteklemesi için kaynaklar, teşvikler ve altyapılar sağlamaya amaçlayan bir program. Bu programla birlikte artık işte uzun vadede Arbitrum'da kalıcı projeler geliştirilmesini hedefliyorlar. Nasıl çıktı bu ortaya? Neden çıktı bu program? Ondan da biraz bahsedeyim. Bir başvuru yapıyorsanız çünkü programın amacına, vizyonuna, misyonuna hakim olmanız önemli. Bunun ana amaçlarından biri şu: Web3 oyunlarının büyük bir potansiyeli olduğuna inanmaları. Ama burada da birçok zorluk olması, işte finansman kaynağı, uzman destekleri gibi. Ve Arbitrum burada işte bu alanda uzman kişiler, tecrübeli kişiler, hem oyun alanında hem Web3 alanında uzman kişilerle stratejik bir program geliştirerek buranın üstünden kalkalım dediler. Ve bu programı geniş kapsamlı yapalım, uzun vadeli yapalım ki yani burada sadece işte para aldık bir şey yaptık olmasın. Biz bu projeleri uzun vadeli destekleyelim, bunlar da uzun vadeli projeler geliştirsin. Oyun projelerinin kullanıcı sayıları çok oluyor. Bunlarla birlikte burada büyük bir topluluk oluşsun. Amaç bu. Ve en önemli amaçlardan biri Web3 blockchain çöp, balon, dolandırıcılık gibi algıları yok edip Web3 üzerinde çok kaliteli oyunlar, Arbitrum üzerinde çok kaliteli, dünya çapında herkesin oynadığı, çok büyük kitlelere hitap eden oyunların çıkabileceğini göstermek. Peki bu hibe programı kimleri kapsıyor? Yani kimler hibe programına başvurabilir? Gaming Catalyst programı 3 ana noktaya odaklanıyor aslında. Bağımsız oyun geliştiricileri. Siz tek başınıza da bir oyun geliştirebilirsiniz. Belki mobil, belki bilgisayar, farklı bir şekilde bu hibe programına başvurabilirsiniz. Veya bir oyun stüdyosunuz halihazırda Web2'de veya Web3'te ama Arbitrum altyapısını kullanarak Arbitrum üzerinde güzel bir fikriniz var. Projenizi buraya taşımak istiyorsunuz. Yine başvurabilirsiniz. Veya yayıncısınız. Yani zaten işte birçok oyunu oynuyorsunuz. Büyük bir topluluğunuz var. Veya işte küçük bir topluluğunuz var ama yayıncısınız. Sürekli aktifsiniz. Yine bu programa başvurabilirsiniz. Çünkü bu program bu alanlardaki herkesi kapsıyor. Bir ilk oyun geliştirici tarafına bakalım. Oyun geliştiricileri hibe programı neleri kapsıyor? Ya burada şu 3 aşamaya ayırmışlar. Bir, gelişim aşamasındaki projeler. Yani konseptten, bir projenin konseptinden ön alfa aşamasına kadar erken aşamadaki projeleri Arbitrum destekliyorum diyor. Yani böyle bir projeniz varsa şu an konsept aşamasında ve bir planınız da varsa bununla başvurabilirsiniz. Veya işte alfa beta testlerine girmiş, artık oyunların kalite standardını oyunu yapmışsınız ama bu doğru standartları karşılıyor mu? Hatalar neler değil gibi kullanıcı geri bildirimlerini artık toplama kısmına geçtiğiniz kısımda bir projeniz var. Yine başvurabilirsiniz. Veya projenizi çıkardınız ama daha çok marketing yapmak, daha büyük pazarlara ulaşmak, bu projenizi ölçeklemek istiyorsunuz. Yine başvurabilirsiniz. Ama buradaki en önemli koşulu da unutmayalım. Arbitrum'un altyapısını kullanmanız, projenizin Arbitrum'la ilişkili olması lazım ki veya işte bunu projenize entegre edeceğinize planını Arbitrum'a sunmalısınız ki Arbitrum'dan hibe alın. Çünkü Arbitrum'un amacı Arbitrum ağını, Arbitrum altyapısını kullanan, Arbitrum topluluğunu büyütecek projeleri almak. Altyapı geliştiriyorsanız bunlar için de hibe alabilirsiniz. Yani ne demek bu? Oyun projeleri için altyapı, işte SDK'lar olabilir, kullanıcı katılımını arttırmak için orada farklı çözümler olabilir, analizlerle ilgili olabilir, birçok şey olabilir. Ama oyun projelerinin için gereksinim olan altyapıları sağlıyorsanız burada da size Arbitrum hibe verebileceğini söylüyor. Diğer bir hibe programı ise yayıncı tarafında. Yani hibenin kapsadığı diğer bir kısım ise yayıncılar tarafında. Çünkü oyun sektöründe geliştiricilerin başarılı olabilmek için ihtiyaç duyduğu işte
finansal destekler var, operasyonel destekler var. Ama buradaki en önemli ihtiyaçlardan biri de geliştiriciler için yayıncılar. Çünkü yayıncılar projeleri çok büyük toplara ulaştırmada önemli bir unsur. Onun için de burada yayıncılara da işte geliştirme ve pazarlama maliyetlerini karşılama, teknik tarafta araçları sağlama, donanımları sağlama gibi birçok konuda destek sağlıyor. Bu noktada bir yayıncıysanız da bu hibe programına başvurabilirsiniz. Peki hani biz hibe programına başvurduk. Bunu kim belirliyor? Konsey var. Bunun zaten detaylarını gelecek videoda göstereceğim. Zaten her şey herkese açık. Siz de görebilirsiniz. Bu kişiler kontrol ediyor. Uygun bulurlarsa kabul ediyorlar. Zaten kime ettikleri, kime etmedikleri, neden etmedikleri şeffaf olarak hepsi sitede yer alıyor. Herkes görebilir tarayıcı üstünden, internet üzerinden. Ve buna göre zaten tavsiyelerde de bulunuyor ve kazandıysanız da tüm süreci ekip sizle birlikte takip ediyor. Gereken noktalarda hem ekosistem içinden olsun hem danışmanlar tarafından olsun. Finansman dışında da destek sağlıyor. Çünkü Arbitrum'un ana amacı burada gerçekten başarılı projeler çıkması. Ve burada da zaten bir beklentisi var bu programdan. İşte bu program sayesinde 80 ile 100 arası yeni oyun stüdyolarının, işte yeni bağımsız oyunların Arbitrum üzerinde çıkmasını bekliyorlar. Ve buraya başvuran projelerin en az %50'sinin geldikleri aşamadan bir üst aşamaya geçtiklerini görmek istiyorlar. Ve bunlar dışında da oyunların kullanıcı edinme maliyetlerinin düşmesi, daha çok oyunculara ulaşması gibi birçok beklentileri de var ve bu program sayesinde de bu hedeflerine ulaşacaklarını düşünüyorlar ki ben de öyle düşünüyorum. Yani özetleyecek olursak Arbitrum Gaming tarafı hem çok büyük bir fırsat bir oyun geliştiricisinin, çünkü finansman gerekiyor. Ben proje geliştiriyorum, bir aşamaya getirdim. Arbitrum Gaming programına başvur ve Arbitrum altyapısını kullanarak hibe alabilirsin. Bu senin için büyük bir fırsat. Bunun dışında Arbitrum'a girdikten sonra işbirlikleriyle Arbitrum ekosisteminde birçok proje var. Bununla çok daha geniş alanlara ulaşabilirsin ve Web3 tarafı hala gelişmekte olan sektör. Her gün değişimler yaşanıyor. İnovasyonlara çok açık bir alan ve bununla birlikte de bu program belki de Web3 oyun tarafındaki o değişimin öncülerinden biri olacak. Yani aramızdan da birçok kişi çıkacaktır bence. Gaming tarafında proje geliştirenler olduğunu düşünüyorum. Belki yayıncılar vardır. Onun için gelecek videoda daha detaylardan da bahsedeceğim. İşte nasıl başvurabilirim programa? Girdim, nelere dikkat etmeliyim? Bunlardan da bahsedeceğim. Bir sonraki videoda da hatta gaming tarafında kazanan projeleri inceleyeceğim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa da yorumlara mutlaka bırakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.